Genç bir kız acı bir kaybın ardından yola çıkar. Yolu Kripton'un son tanıklarından biriyle kesişir ve yıldızların ötesine uzanan bir intikam yolculuğu başlar. Çizgi Molası'na hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün yine bir çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Supergirl, Yarının Kadını, Woman of Tomorrow, yakın zamanda çıktığı 1-2 ay önce Arka Bahçe Yayıncılık tarafından. Önce temel bilgilerden bahsedelim. Çizgi romanımızın yazarı Tom King. Daha önce mesela bu yazardan Vision çizgi romanı basıldı. Aynı zamanda Batman'in Rebirth dönemiyle başlayan serisi de Tom King'in kaleminden. Yani ilginç bir detay, Tom King daha önce bir CIA çalışanıymış. Yani çizgi roman yazarı olmadan önce bir Amerikan ajanıymış diyebiliriz. Çok şaşırdım bunu öğrendiğimde. Çizerde Bilquis Evely. Gerçekten çok güzel çizimleri var. Az sonra göreceksiniz zaten. Evet, çizgi romanımız 8 sayılık bir mini seri aslında. İlk olarak 2021 yılında yayınlanmış. 216 sayfadan oluşuyor. Aslında önceden sanırım Black Label bir hikayesi gibi yazılmış, ancak daha sonra canon kabul edilmiş ve Supergirl'ün devamlılığı içerisinde ana evrende geçerli bir hikaye. Pek çok okur tarafından da Supergirl'ün gelmiş geçmiş en iyi çizgi romanlarından biri olarak sayılıyor. Ve çok yakında vizyona girecek olan Supergirl filminin de ana ilham kaynağı, bu açıdan gerçekten önemli bir eser. Bu arada tabii one shot bir cilt olduğunu da ekleyelim. Yani baştan sona tam bir hikayeyi içeriyor bu cilt. Evet arkadaşlar, şimdi paneller eşliğinde çizgi romanımızın konusuna göz atacağız. Merak etmeyin, konusunu anlatırken kritik spoilerlardan kaçınacağım. Hadi şimdi çizgi romanımızın konusuna bakalım, sonra da değerlendirmemize geçelim. Hikayenin başında dünyadan uzak bir gezegende yaşayan genç Ruthie Marie Noel'un hayatı bir anda alt üst olur. Ailesiyle birlikte ovalarda mütevazi bir yaşam süren Ruthie'nin babası, Sarıtepe'lerden gelen Krem adlı acımasız bir katil tarafından gözlerinin önünde öldürülür. Ruthie'nin 6 abi vardır. Ancak hiçbir harekete geçmeye niyetli değildir. Onlar yalnızca söylenip dururken Ruthie farklı bir karar verir. Babasını öldüren Krem'in cinayet sırasında kullandığı kılıcı alır, intikam yemini eder ve evden ayrılır. Amacı Krem'i bulup yaptıklarının hesabını sormaktır. Bu uğurda bir hana gider ve babasını öldüren kılıcı ödül olarak teklif ederek kendisine yardım edecek birini arar. Ancak işler hiç de beklediği gibi gitmez. Ruti'nin bilmediği şey ise o gece handa çok sıra dışı bir misafirin varlığıdır. Kara Zor-El yani Supergirl doğum gününde bir içkiye ihtiyacı olduğu için bu gezegene gelmiştir. Dünyanın sarı güneşinden uzakta, kırmızı bir güneşin altında güçlerini kaybederek kısa bir süreliğine sıradan bir insan gibi hissedebilmek istemektedir. Bu yüzden tek başına oturmuş, içkisini yudumlayıp sarhoş bir şekilde geceyi geçirmektedir. Ruti'nin yolu burada Supergirl ile kesişir ve ikili kendilerini Krem'in peşinde yıldızlar arasında uzanan uzun ve tehlikeli bir yolculuğun içinde bulur. Krem'in izini sürerken farklı gezegenlere gider, yeni uygarlıklarla karşılaşır ve uzay korsanlarıyla, yağmacılarla ve şiddetin farklı yüzleriyle karşı karşıya kalırlar. Ancak bu hikaye yalnızca bir intikam hikayesi değildir. Ruti'nin anlattığı bu hikaye aynı zamanda Kara Zor-El'in de hikayesidir. Superman'in aksine Kara, doğduğu gezegen Krypton'u gerçekten yaşamış ve onun yok oluşuna bizzat tanıklık etmiştir. Sahip olduğu her şeyin yavaş yavaş elinden kayıp gidişine tanıklık etmiş, kurtuluş için son çare olarak babası Zor-El tarafından bir rokete bindirilip dünyaya gönderilmiştir. Bu yüzden Kara'nın taşıdığı yük çoğu insanın hayal bile edemeyeceği kadar ağırdır. Yolculuk boyunca karakterlerimiz yalnızca bir katilin peşinden gitmez. Gittikleri her yere kendi kayıplarını, öfkelerini ve acılarını da taşırlar. Peki Supergirl, Ruti'nin aradığı adaleti gerçekten sağlayabilecek midir? Ve intikam peşinde çıktıkları bu yolculuk onları nasıl değiştirecektir? Evet arkadaşlar, çizgi romanla ilgili değerlendirmeme gelecek olursak, Supergirl Yarının Kadını bence oldukça özgün bir hikaye. Uzayda dünya dışında geçen sıra dışı bir süper kahraman hikayesi diyebiliriz. Yaratıcı ekip burada ortaya edebi ve sanatsal bir iş çıkarmaya çalışmış belli ki ve bunda da başarılı olmuşlar. Tabii ki bu çizgi romandaki Supergirl biraz daha alışılmışın dışında bir Supergirl yorumu diyebiliriz. Özgün bir yorum ve bence filmle de birlikte Supergirl'ün bu yorumu daha çok insanların aklında kalacak gibi düşünüyorum. Yani bir jenerasyon Supergirl'ü bu şekilde tanıyacak diye düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden önemli bir eser. Yani zaten bir orijin hikayesini de anlattığı için hani tek başına Supergirl ile ilgili okuduğunuz tek çizgi roman olabilir. Zaten Türkçe'de çok fazla basılmadı bildiğiniz üzere. Bir de Supergirl Dünya cildi basıldı bunun ardından şimdi yeni. Ama o bir antoloji serisi olduğu için bence bu tek atımlık bir cilt olarak okumanız için daha tercih edebileceğiniz bir hikaye. Ve söyleyebileceğim başka şey de yani çizgi romanda bir yan karakter olarak düşünebileceğiniz
Bu Ruti karakteri aslında oldukça ön planda. Olayı daha çok onun gözünden, onun anlatımından dinliyoruz. Yani aslında olaylar olup bittikten sonra yaşlılığında bir kitap yazmış ve bu çizgi romandaki kutularda, caption'larda da onun anlatımıyla daha çok hikayeye tanıklık ediyoruz. Ve diyalogların çoğunluğu da Ruti karakterinin diyalogları aslında. Evet, çizgi romanla ilgili beğendiğim noktalara gelirsek, bir kere bir yolculuk hikayesi olması ve dünya dışında farklı gezegenlere de yolculuk etmeleri, farklı ırklara, farklı yaratıklara denk gelmeleri bir macera havası katmış cilde. İlgi çekici olmuş açıkçası. Bunun haricinde çizgi romanda oldukça kalbinize dokunabilecek duygusal anlar var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ve de diyebileceğim başka bir şey de bu çizgi romanı arkadaşlar okumaya başladıktan sonra sonuna kadar mutlaka okuyun. Yani başlarda çok anlamlı gelmeyen şeyler çizgi romanı tamamladığınızda böyle tam bir hikaye olarak okuduğunuzda size daha anlamlı gelecektir diye düşünüyorum. Ana fikir olarak. Evet arkadaşlar, eleştirilerime de gelirsek de bu çizgi roman arkadaşlar biraz yoğun anlatım içeriyor. Çok fazla yazı var. Hani ben çizgi romanda çok fazla yazı istemiyorum. Direkt olaya giresin istiyorum ya da işte panellerle her şey anlatılsın istiyorum diyorsanız buradaki yazı fazlalığı belki sizi biraz soğutabilir çizgi romandan. Özellikle başlarda bu Ruti karakterinin dili yani konuşma dili biraz ağdalı ve çok fazla caption var anlatımla ilgili. Açıkçası beni çok rahatsız etmedi. Sadece başlarda biraz adapte olmanız gerekiyor. Ama bundan da bahsetmek istedim eleştiri olarak. İkinci bir nokta da arkadaşlar böyle baştan sona aksiyonlu alışıldık bir süper kahraman hikayesi bekliyorsanız tam olarak bunu bulamayabilirsiniz bu hikayede. Evet çarpıcı noktalar var. Sonlarda biraz yani kritik noktalarda biraz daha böyle aksiyonun ya da işte heyecanın arttığı noktalar oluyor. Fakat baştan sona aksiyon dolu bir epik bir süper kahraman hikayesi olmadığını da belirtmek isterim. Evet arkadaşlar benim değerlendirmelerim bu kadar olacak. Açıkçası ben bu çizgi romanı çok beğendim. Supergirl Yarının Kadını. Yani kitaplığınızda gerçekten saklayabileceğiniz bir DC hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yani baskısından bahsettim bilmiyorum ama baskısı da çok kaliteli zaten. Kuşe ve yani renkleri çok iyi vermiş. Belli ki basımda özenilmiş ve sanırım sırf sert kapak değil. Yani bu karton kapak çizgi romanda bile anladığım kadarıyla iplik dikiş kullanılmış. Bundan da özellikle bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar, eğer Supergirl karakterine ilgiliyseniz veya herhangi bir DC karakterine giriş yapmak istiyorsanız ve de daha böyle sanatsal, edebi bir eser istiyorsanız ve tabii ki duygusal yönünde ağır basacak olan bir eser, açıkçası ben Supergirl Yarının Kadın çizgi romanını tavsiye ediyorum. Tabii ki size göre olup olmadığını bütün anlattıklarımdan siz karar vereceksiniz. Ayrıca yeni vizyona gelecek olan Supergirl filmine de gitmeyi istiyorum arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa da yetiştirebilirsem size bu filmle ilgili izlenimlerimi içeren bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Son olarak kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin ve siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.